Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlanılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Peki bu bayramın tarihini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış. Yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'e katılabilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 2000'li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bu ulusal bayram konusunda eksik bilgilenme ve yanlış tarihlendirmeye çokça rastlanmıştır. Hatta bazı tarihçilerce böyle bir günün tarihinin genişçe araştırılmamış olması büyük bir eksiklikti. Yardımcı doçent doktor Veysi Akın 1997'de yayınlanan bir makalesiyle bu eksikliği gidermeye çalışmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır. Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir bayram olarak gelişirken Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan bayramları baştan ayrı bayramlarken birleşmişler. En sonunda onlara Çocuk Bayramı katılmıştır. 23 Nisan 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram haddine dair kanun ile Türkiye'nin ilk bayramı olmuştur. İlk kez ortaya çıkan bu bayramda ne ulusal egemenlikten ne de çocuklardan söz edilmekteydi. Zaten daha o yıllarda Osmanlı saltanatı hala kanunen hüküm sürmekteydi. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım Hakimiyeti Milliye Bayramı, Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı olarak kutlanmış ve bu durum 1 Kasım'ın uzun vadede bayram olarak unutulmamasına neden olmuştur. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirilmiş ve 23 Nisan Milli Bayramı'nın adı Milli Hakimiyet Bayramı haline getirilmiş. Böylece 1 Kasım Hakimiyeti Milliye Bayramı ile 23 Nisan Milli Bayramı birleştirilmiştir. 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı oluşu yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir. Bu bayram 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun o günü Çocuk Bayramı olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. Aslında Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 23 Nisan'la ilgili çalışmaları daha önceki yıllarda vardır ve hatta çocuklardan da söz edilmiştir. Kurum 23 Nisan 1923'te Milli Bayram için pullar bastırmış ve satmıştır. 23 Nisan 1924'te Hakimiyeti Milliye gazetesinde "Bugün yavruların rozet bayramıdır" ibaresi yer almış. 23 Nisan 1926'da da yine aynı gazetede 23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür başlıklı bir yazı kaleme alınmış ve bu yazıda cemiyetin bugünü çocuk günü yapmaya çalışarak doğru yolda olduğu ve para kazanan herkesin bugün cemiyete çocuklar için bağışta bulunması gerektiği vurgulanmıştır. Nihayet 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti o günü Çocuk Bayramı olarak şöyle duyurmuştur. Millet Meclisimizle Milli Devletimizin Ankara'da ilk teşkile günü olan Milli Bayram Cemiyetimizce Çocuk Günü olarak tespit edilmiştir. Bize yeni bir vatan ve yeni bir tarih yaratıp bırakan mübarek şehitlerle fedakar gazilerin yavruları, fakir ve ıstırabın evlatları ve nihayet alel-ıtlak bütün muhtacı himayeyi vatan çocukları namına milletin şefkatli ve alicenap hissiyatına müracaat ediyoruz. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, hatta vakti ve hali müsait çocuklardan mini mini vatandaşlar için yardım bekliyoruz. Her sayfası başka bir şan ve muvaffakiyetle temevvüç eden milletimizin yarın azami derecede muavenet göstermekle beraber çocuk gününün layıkı veçhiyle neşeli ve parlak geçirilmesi için aynı derecede alaka ve müzakere
müzaharet göstereceğinden emin olan Himaye Etfal Cemiyeti şimdiden arzı şükran eder. Bu tarihten itibaren bu üç kavram aynı gün üzerinde birleşecek ve çocuk bayramı olma konusunda bir kanunla belirlenmişlik olmaksızın kutlanmaya başlanacaktır. Cemiyeti buna iten neden ise cemiyetin yetim çocukları için gelir kaydetme anlayışıdır. Böylece çocuk bayramı ortaya çıkmıştır. Çocuk bayramı adı daha resmiyet kazanmamış olsa da bundan sonra 23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı'nın yanı sıra çocuk bayramı olarak da kutlanacaktı. 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanışı 23 Nisan 1927'de Atatürk'ün himayesinde başlamış, Cumhurbaşkanlığı bandosu çocuklar için konser vermiş ve Ankara'da çocuk balosu düzenlenmiştir. 1927'de ilk kez kutlanan çocuk bayramı, başta kaynak oluşturma olmak üzere çocuklara neşeli bir gün geçirtme hedeflerinde bulunduruyordu. 23 Nisan 1927'de ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirilmiş, etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etmiş ve Cumhurbaşkanlığı bandosunun konser vermesini sağlamıştır. O yıl cemiyetin Ankara'daki binalarından birine Çocuk Sarayı adı verilmiş ve burada düzenlenen çocuk balosuna İsmet İnönü Bey'in çocukları da katılmıştır. 1928'de Doktor Fuat Umay Bey'in teklifiyle daha geniş içerikli bir program hazırlanmış, ilanlar verilmiş, halk davet edilmiş, çocuk alayları oluşturulmuş, yarışmalar ve geziler düzenlenmiştir. 1929'da çocuklara ilgi daha da artmış ve o yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan haftası çocuk haftası olarak kutlanmıştır. 1929'daki 23 Nisan'dan önce Himaye Etfal Cemiyeti 23-30 Nisan haftasını çocuk haftası olarak duyurmuş, etkinlikler çoğaltılarak bir haftaya yayılmıştır. Asıl bayram yine 23 Nisan'da kutlanmış, çocuk balosu yine Atatürk tarafından himaye edilmiştir. Yine de Himaye Etfal Cemiyeti ve Türk Ocağı'nın bütün çabalarına rağmen ülke çapında yayılmada sorunlar yaşanmıştır. Birkaç yıl böyle gitmesi üzerine Kırklareli Milletvekili Doktor Fuat Umay'ın teklifiyle 20-30 Nisan arasında tüm telgraf ve mektuplara Himaye Etfal Şefkat Pulu yapıştırılması mecliste onaylandı. Yasa 14 Nisan 1932'de yürürlüğe girdi. 1933-23 Nisan'ında Atatürk yeni bir gelenek başlattı. O sabah çocukları makamında kabul etti ve onlarla sohbet etti. Aynı yıl stadyumlarda beden hareketi gösterileri yapılmaya başlandı. O bayram, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey'in kaleme aldığı Andığımız Çocuklar tarafından ilk kez okundu. 1933'te artık çocuk bayramı devlete de mal olmuştu. Yine de 1935'te yasa değişikliğinde çocuk bayramında hiç söz edilmedi. Yalnız resmi ismi konmamış olsa da Milli Hakimiyet Bayramı'nın yanında 23 Nisan Çocuk Bayramı, devlet ve toplum örgütlerinin ortaklaşa hazırladığı programlarla kutlanmaya devam edildi. Daha sonraları 70'li yıllara kadar ulusal boyutta ünlenerek ve katılımı artırarak ilerleyen 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına 1975'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da katılmış ve bir hafta çocuk programları yayımlanmıştır. 1978'de Meclis Başkanlığı'nın izniyle meclisteki törenlere çocukların da katılması sağlandı. 1979'da bu uygulama Ankara ilkokullarından gelen çocuklarla düzenli olarak başlatıldı. 1980'de de bütün illerden gelen çocuklarla çocuk parlamentosu oluşturuldu. 1979 yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak duyurulması üzerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından dünyanın bütün çocuklarını kucaklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı. Ve 1979 yılından itibaren Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulanmaya kondu. Bayramın en son şeklini alışı ise 1981'de gerçekleşmiştir. Darbe döneminde Milli Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunlarda yaptığı değişiklikte o güne kadar kanunen adı konmamış bir şekilde kutlanan bayrama Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını vermiştir. Günümüzde 23 Nisan günlerinde bayram Türkiye Cumhuriyeti Devleti erkanının başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli Atatürk anıtlarında yaptıkları resmi törenlerle başlamakta, stadyumlarda ilköğretim öğrencilerinin hazırladığı gösterilerin sergilenmesi ve resmi geçit töreniyle devam etmektedir. Akşamları da büyük şehirlerde Fener Alayı düzenlenir. Resmi törenlerden sonra bayram yeri olarak nitelendirilen çayırlarda güreşler, koşular ve başka çeşit yarışmalar düzenlenir. Çeşitli sivil toplum örgütleri veya kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinlikler yer alır. Önceden belirlenmiş öğrenciler kısa bir süreliğine kurumlardaki devlet memurlarının makamlarına oturur, onlarla orada sohbet edilir. Ayrıca 23 Nisan günü Türkiye'de resmi tatil günüdür. İlköğretim öğrencilerine 24 Nisan günü de tatil.
tatildir. 1979 yılında düzenlenmeye başlayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarının kutladığı bir bayram haline getirmeyi amaçlayan bir şenliktir. İlkine yalnızca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Irak, İtalya, Romanya ve Bulgaristan'ın katıldığı şenlik, günümüzde yaklaşık 50 ülkenin çocuklarının katılımıyla düzenlenmektedir. 1979'dan 2000'e kadar Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenmiş, ondan sonra Türkiye'deki başka kentlerde de gerçekleştirilmiştir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.